Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapraktan kauçuk çoğaltma işlemini yapacağız. Yapraktan kauçuk nasıl çoğaltılabilir? Ve yapraktan kauçuk köklendirme ve köklendirme sonrasında da kauçuk ağacı ya da kauçuk fidesi bitkisi nasıl geliştirilip büyütebilir? Onunla ilgili bir çalışma yapmak istiyorum. Benim daha önce yapıp başardığım 2 tane yöntem var. Onu paylaşmak istiyorum. Birincisi direkt toprağa dikim yaparak kauçuk fidesinin köklenmesini sağlamak. İkincisi de pet şişede suda pamukla bekleterek kauçuk fidesinin köklenmesini sağlamak. Daha önce ben bu iki yöntemi de denedim. Kauçuk fidesi yetiştirme işlemim başarılı oldu. Daha önce oturduğum şehirde yapmıştım bunu. Sonra kauçuk ağacım çok aşırı derecede büyüdüğü için ve memuriyet dolayısıyla taşınmak zorunda olduğumuz için kauçuk ağacımı getiremedim. Çünkü aşağı yukarı boyu 2 metreye geçmişti. Ve nakliye aracına sığmayacağı, sığsa da ya budanması ya da küçültülmesi gerektiği için ben de orada bir arkadaşa onu hediye bırakmıştım. Şimdi bunun çoğaltma işlemini yapacağız. Yapraktan kauçuk nasıl çoğaltılır, çoğaltılabilir mi ve ne kadar başarılı olacak? İkisini de aynı anda bugün tarih 18 Ekim arkadaşlar. Aynı anda dikim işlemini yapacağız. Kauçuk herhangi bir kauçuk ağacından bir fideyi alıyoruz. Şöyle toprağa dikimini yapıyoruz. Toprağımızda ne var? Kokobit, perlit karışımı bir toprak. Ona dikimini yapacağız. Diğeri ise pet şişede kauçuk köklendirme işlemi. Onu nasıl yapacağız? Onu da kauçuk fidemizin şöyle köküne pamuğu saracağız. Şöyle güzel bir şekilde, güçlü bir şekilde. Sonra onu bu şekilde deprem oluyor arkadaşlar. Evet, deprem oluyor şu anda. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Eğer bir kamerada bir sarsıntı ya da sallantı hissettiyseniz şu anda 18 Ekim saat 13 deprem oldu. Allah hayırlara vesile etsin. Bu şekilde arkadaşlar yaprağımızın dikimini yapıyoruz ve yaprağımız bu şekilde suyun içerisinde bekleyecek. Pamuk alttan suyu emecek. Emdikçe de yaprağı nemli tutacak ve yaprak bu şekilde dikimi hazır olmuş olacak ve hangisi daha erken büyüyecek ya da hangisi tutacak hangisi tutmayacak onu da bize zaman gösterecek. Diğer işlemi ise arkadaşlar, deprem olunca kafam karıştı. Şöyle toprağa kauçuk yaprağımızı yerleştiriyoruz. Tek yaprak olduğu için biraz kamera sallanıyor, deprem oluyor hala. Kusura bakmayın arkadaşlar. Eskiden deprem olduğunda korkar dışarı kaçardım. Artık o kadar sık oluyor ki İzmir bölgesinde küçük küçük, özellikle Kuşadası fayı, ona bile alıştık. Allah büyüğünden korusun. Evet, bu şekilde dikimlerini yaptık kauçuk fidemizin ve ikisinin de gelişimini takip edeceğiz. Hangisi daha çabuk köklenecek, köklenmeyecek veya daha başarılı bir dikim olduğu, hangisinde daha verimli bir sonuç alacağız, onu bize zaman gösterecek. Ama benim daha önce yaptığım bu iki köklendirme işlemimde başarılı olmuştu. Kauçuk fidesini suda bekletme işlemim de başarılı oldu. Onu da toprakla buluşturdum. Ama o toprakla buluşturduktan bir süre sonra topraktaki bit, böcek ya da bir başka şeyden mi o fidem öldü. Tekrar bir kauçuk fidesi bulursam onu da tekrardan büyütüp geliştirmeyi düşünüyorum. Kauçuk ağacı sütligen ailesinden
olan bir ağaç, bitki. Zaten dış ortamda ortamını bulduğu ve toprağını sevdiği yerlerde 3-4 metreye 5 metreye kadar çıkan bir ağaç. Köklenip budaklanıp dallanıp eni ve boyu 2-3 metreyi geçebilecek bir ağaç. Ve söylediğim gibi sütligen ailesindeler. Bünyesinde süt olan bitkiler. Bunlar büyük bir kısmı hayvanlara zarar veren bitkiler. Çünkü içindeki o süt bir zehir ihtiva ediyor. Kediler, köpekler, evcil hayvanlara zarar veriyor. Eğer evinizde sütligen içeren, süt içeren bitki türleri varsa onları arkadaşlar evcil hayvanlarınızdan uzak tutun ya da çiçeklerinizi muhafaza ettiğiniz yere evcil hayvanlarınızı sokmamaya dikkat edin. Önemli olan burada fidemizin köklenmeyeceği, köklendikten sonra büyütme gelişme aşamaları hakkında da sizlere çeşitli konularda bilgiler paylaşırım. Kauçuk fidesi çabuk hastalanmayan kauçuk ağacı, daha doğrusu çiçeği çabuk hastalanmayan, hastalıklara karşı dayanıklı, sadece istediği bakım toprağının arada düzenli bir şekilde nemlendirilmesi ve düzenli bir şekilde en az ayda bir sefer şu yapraklarının limonlu suyla, pamuğa batırılmış, süte batırılmış pamukla veya hafif çok az bir şeker atılmış ılık bir suyla yaprakların silinmesine bayılıyor. Eğer evinizde kauçuk ağacınız, fideniz ya da kauçuk bitkiniz varsa arada onun yapraklarına da bakım yapmanız gerekiyor. Deve tavanı gibi, sütlügen kaktüsler gibi, kauçuk gibi daha önce de söylediğim içeriğinde süt içeren bitkiler kendi iç bünyelerindeki suları muhafaza etme ve saklamada daha şeyler. Haşerat ve böcek konusunda ise yaprakların arkasına yapışan çeşitli bitleri, bitki böcekleri, bitki haşerat ya zararları olabiliyor. Onlara da söylediğim gibi arkadaşlar arada sırada limonlu suyla yapraklarını en azından ayda bir silerseniz kauçuk bitkinize hiçbir şekilde hiçbir haşerat bulaşmayacaktır. Toprağı söylediğim gibi hafif torflu, hafif perlitli, kokopit toprağı olabilir, bahçe toprağı olabilir, kum, perlit, bahçe toprağı, karışık toprak da olabilir. Ama en güzel ve en iyi şekilde kokopit toprağında yetişiyorlar. Ona biraz perlit, biraz da torf ve biraz da bahçe toprağı karıştırarak karışım bir toprak yaparsanız o toprağı daha çok seviyorlar. Ve kesinlikle kauçuk bitkisi yerini sevdiği zaman yerini sık sık değiştirmeyin. Diğer bir kauçuk yetiştirmedeki en önemli faktör ise bitki güneşe bakacak şekilde yönünü o şekilde ayarlarsanız bitkinin gelişimi ve sürgün vermesi daha hızlı oluyor. Bir de bitkiyi yapraktan ya da fideden ilk ayıracağınızda hemen kopardığınızda süt akıyor. O sütünün akıp o koparılan yerin o sütle bir tabak oluşturmasına izin verip ekerseniz, ben çünkü bunu akşam kopardım, sabaha kadar bekledim. O zaman bitkinizin köklenmesi daha hızlı oluyor. Arkadaşlar bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Hoşça kalın, dostça kalın. Sağlıklı ve hayırlı günlerde buluşmak dileğiyle. Lütfen abone olmayı unutmayın.